Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi dünyanın en verimli portatif rüzgar türbinini yapacağız. Bu rüzgar türbinini yaparken de çok ucuza mal olacak, aynı zamanda da çok basit bir şekilde yapacağız. Şimdi bu rüzgar türbininde kullanacağımız elektrik üretici eski yazıcıların, fotokopi makinelerinin içerisinden çıkan bu motorlardan olacak. İlla aynısı olmak zorunda değil. Step motor dediğimiz bu tip motorların herhangi bir çeşidi olabilir arkadaşlar. Bunların bazıları yuvarlak, bazıları kare, bazıları bundan biraz daha küçük, bazıları bundan biraz daha büyük. Onun için bu tür step motorlardan, yazıcılardan söktüğünüzde bunu çok iyi bir elektrik üretici olarak kullanabilirsiniz ki birazdan göstereceğim. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyebilir: ya hadi canım, nereden dünyanın en verimli rüzgar türbini oluyormuş bu küçücük motorlar falan diye düşünebilirler. Bu kadar küçük ebatlı ve ucuza mal olabilecek bir şeyden bu kadar verimli bir şekilde elektrik üretebilmeniz imkansız. Evet, daha fazla elektrik üretebilirsiniz ama kesinlikle daha pahalıya mal edersiniz. Çok para harcamanız gerekir ve bu tipte basit portatif bir şeyi de bu kadar ucuza piyasada mümkünü yok, bulamazsınız. Var, dolarla satılıyor yurt dışında, çok pahalı malzemeler. Bu videoyu izleyerek siz kendiniz evde bu tip malzemeleri tedarik ederek kendinize portatif, yani taşınabilir bir rüzgar türbinini çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Aynı zamanda da dediğim gibi bunu verimli bir şekilde kullanılabilecek şekilde yapacaksınız. Onun için sizden ricam videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz. Step motorlar aslında hassas konum ayarlamada kullanılan motorlar arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi birden fazla kablosu olur ve DC gerilimle ya da AC gerilimle falan çalışmazlar arkadaşlar. Çalıştırmanın teknikleri var. Onunla ilgili kanalda videomuz da var ama normalde bu motorlar data ile çalışırlar. Yani sizin buradan göndereceğiniz elektrik akımının sırasına göre bunlar adım adım çalışırlar. Tık 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 diye böyle birer adım birer adım ve adımları çok küçük derecelerde yapılabilir. Küçük derecelerde adımlarla hassas konum ayarlama işlerinde kullanılır ki yazıcılarda kullanılmasının sebebi de o. Hassas olarak konumunu belirleyebildiğiniz motorlardır bunlar. Neyse, konuyu daha fazla uzatmayalım. İşte bu motorlarda bu hassasiyeti ve bu gücü sağlayabilmek için içerisinde çok güzel sarılmış bobinler ve kuvvetli mıknatıslarla çalışan motorlardır. O yüzden gayet güzel elektrik üretici olarak kullanılabilir bu motorlar. Şimdi size bakın bu motorun hemen bobinlerinden nasıl voltaj, gerilim alabiliriz, nasıl elektrik üretebiliriz onu göstereceğim. Bakın 4 tane uç var bu motorda ve bu 4 tane uç her biri bir bobine bağlı olacak şekilde, gördüğünüz gibi buradaki devreden belli. Her biri bir bobine bağlı arkadaşlar. Bu motorun içerisinde 4 tane bobin var. Bunun 5 bobinli olanları var, 6 bobinli olanları var. Ama onlar birazcık sıra dışı motorlar. Genelde 4 bobinli olurlar. Ve bu motorun içerisinde gördüğünüz gibi 2 bobin birbirine seri bağlı, 2 bobin birbirine seri bağlı. Bazı motorlarda bunların her biri ayrı ayrı bağlanmış olarak elinize ulaşabilir. Veya bunların 4'ünü birden paralel bağlamışlardır. 5. bir uçla size ulaşabilir bu motorlar ya da öyle motorlar çıkabilir, aldığınız motorlar. Bizim bu elimizdeki ise 4 motorlu ve birbirine seri bağlı olan, hemen mesela şu görmüş olduğunuz şu bobinin uçlarından elektrik akımı alabiliriz. Mesela şunu deneyelim. Bakın buradan gelmiş, içeride şu bobine girmiş, bu bobinden diğer bobine geçmiş, tekrar bu bobine geçmiş ve diğer kırmızı kablodan da çıkmış. Bu iki uçtan üretebildiğimiz elektriğin miktarına bir bakalım. Evet, AC gerilim ürettiği için bu motorlar ölçü aletimizi AC pozisyonunda bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AC 6 volt kademesinde. Yavaşça döndürdüğümde hemen 0.4 volt gibi bir voltaj aldık. Biraz daha hızlı döndürdüğünüzde hemen 1 volt seviyesine ulaştığını göreceksiniz. Daha hızlı döndüğünde 2.8 volt, 3.3 volt. Bakın 6 volt yetmedi arkadaşlar göstermeye. Biraz hızlı döndürdüm. 10 voltu gördünüz ölçü aletinin ekranında. 8 volt, 11 voltu gördük arkadaşlar. Neyse,
Bu iki bobinden 11 volt gibi bir gerilimi aldık. Hemen diğer bobine bakalım. Yaklaşık o da bu seviyelerde bir elektrik akımı üretecektir ki biz bu videoda bu iki birbirine seri bağlanmış bobini paralel bağlayarak üreteceği elektrik akımının miktarını da artıracağız. Hemen tekrar döndürüyorum. Bakın 10 volt seviyesinde diğer bobinden de hemen aldık. 11.82'yi gördük. 12.41. Evet arkadaşlar, döndürme hızınıza bağlı olarak üreteceğiniz elektriğin miktarı da artıyor bu motorlarda. Hemen şimdi bu motorumuzdan nasıl bir bağlantıyla elektrik akımı üreteceğimizi size anlatayım. Bakın dediğim gibi iki seri bobin burada bağlı, iki seri bobin burada bağlı ve bunlar birbirinden bağımsız arkadaşlar. Biz işte bu iki seri bobini öncelikle DC gerilime çevireceğiz. AC gerilim üretmiştik. Biraz önce ölçü aletinin ekranında gördüğünüz gibi, biraz önce de AC gerilim dedim galiba. O ağız alışkanlığı, birçok videoda düzeltmeye çalışıyorum. Liseden kalma bir alışkanlık. Hocalarımız AC derdi, bizde de alışkanlık kaldı. Hep AC diyoruz. Doğrusu AC, bunu unutmayın. Ya AC deyin ya AC deyin ama AC doğru bir tabir değil. Neyse, şimdi burada nasıl bir bağlantı yapacağımızı ve bunu nasıl DC'ye çevireceğimizi görelim. Bakın burada elimde 2 adet 1N4007 diyot mevcut arkadaşlar. Bu 1N4007 diyotları hemen buradaki bobinlere yarım dalga tip doğrultucu olacak şekilde bağlayacağım ve bu bağlantıyı da birbirine paralel hale getireceğim. Ben şimdi o işlemi yaparken siz de kanalımızın gelişimi açısından küçük bir sponsorluk reklamımız var. Lütfen onu izleyin. Kısa sürecek. Daha sonrasında hemen tekrar konuya bağlanalım ve nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. JLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi $2 basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız JLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. JLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde JLC PCB firmasına verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi iki bobinimizi hem birbirine paralel bağlamış olduk hem de bu diyotlar vasıtasıyla doğrultmuş olduk. Bakın iki alttaki bobinin alttaki uçlarını birbirine direkt bir kabloyla paralel bağladım. Buradan da yarım dalga tip doğrultucu olacak şekilde bu diyotlarla motorun ürettiği AC gerilimi DC'ye çevirmiş oldum. Şimdi bunları birbirine paralel bağlayacağım. Daha sonrasında da bu ürettiğim DC gerilimi tam DC'ye yaklaştırmak için bir kondansatör yardımıyla filtre edeceğim. Hemen bu iki diyotu birbirine paralel bağlayalım. Evet, paralel bağlantıdan sonra da burada üretilen yarım dalga tip DC gerilimi filtre edip tam DC'ye yaklaştıralım. Ben 2200 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağım ama şart değil. 1000 mikrofarad olur, 4700 olur, 3300 olur, 470 mikrofarad olur. Her türlü tip kondansatör olur ama kondansatörün kapasitesi ne kadar yüksekse ürettiğiniz DC gerilim o kadar kaliteli olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir de bu aşamadan sonra tam DC yaptıktan sonraki gerilimi ölçelim. Yani akım arttığı için illaki ölçebileceğimiz gerilimin miktarı da artmış olacak arkadaşlar. Bakın yavaş döndürdüğümde 2.9 voltu gördük. Evet, 6 volt kademesi artık yetişmiyor. Buradaki gerilimin sabit durmasının sebebi ise kondansatörün o gerilime şarj oluyor olması arkadaşlar. Kondansatörü boşalttığımızda oradaki gerilim sıfırlanacaktır gördüğünüz gibi. Hemen 4.3'ü gördük. 8.6 voltu gördük. 11.3 volt oldu gördüğünüz gibi. 12.66 volt. 13 volt. Bu aşamada aklımıza şu soru gelebilir. Burada ürettiğimiz elektrik akımını akülerde depolamak için akünün şarj voltajı olan 14.4 volta sabitlememiz gerekmez mi? Ve
biz burada bu elektrik akımını üretirken burada bazen düşük devirler olacak, bazen yüksek devirler olacak. İşte bu durumu nasıl stabil hale getireceğiz onu görelim. Şimdi şuradaki soketli kablo bağlantımızı kablo fazlalığı olmasın diye çıkarıp alıyorum ve kendi artı eksi kablomu lehimleyeceğim buraya. Evet, biraz önce dediğim gibi bu ürettiğimiz gerilimi nasıl bir aküyü şarj edebilecek şekilde 14.4 volta sabitleyeceğiz ve düşük devirlerde bile aküyü nasıl şarj edebileceğimizi, yani normalde motorun düşük devirlerde ürettiği az bir gerilimle nasıl akümüzü şarj edebileceğimizi göreceğiz. Bakın burada bir modülümüz var arkadaşlar. Bu modül hazır ve çok ucuz bir modül. MT3608 bu modülün ismi. Bu modülün V-in yazan kısmından 2 voltla 28 volt arasında vereceğiniz herhangi bir voltajı çıkışta sizin ayarlayabildiğiniz şekilde artırılmış bir vaziyette alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu size güç kaynağımda göstermek istiyorum. Şu güç kaynağımı bir açayım. Ve birazcık kameramı şöyle güç kaynağını görecek şekilde indireyim arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda 3.4 volt bir gerilim söz konusu. Bu modülün giriş kısmından eksi ve artı gerilimimi veriyorum sevgili dostlar. Hemen bakın modülü bağladım. Ölçü aletimin de eksi ve artısını modülün çıkışına bağlıyorum. Gördüğünüz üzere. Evet, girişte 3.4 volt gibi bir gerilim olmasına rağmen gördüğünüz gibi çıkışta 14.32 volt gibi bir gerilim var. Bu gerilimi işte şuradaki potansiyometreden rahatlıkla istediğiniz voltaja ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 12 volt gerilim lazım size. 12 volta ayarladım. 3.4 volttan 12 volt alıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani 3.7 voltluk bir lityum iyon pilden cep telefonunuzun şarj voltajı olan 5 volta çıkarma işini işte bu gibi modüller yapıyor. Sizin pil voltajınızı cep telefonunuzu şarj edebilecek olan 5 volt seviyesine yükseltip cep telefonunuzu power banklarla şarj edebiliyorsunuz. Evet, 5 volt seviyesine ayarladım hassas bir şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki sabit 5 volt gerilimi bakın 3.4 voltu artıracağım arkadaşlar. 4 volt seviyesine getirdim. Hala çıkışım 5 volt gördüğünüz gibi. Diyelim ki lityum iyon piliniz tam dolu ve 4.2 volt seviyesinde gerilim veriyor. Size powerbank'inizin çıkışı gördüğünüz gibi 5 volt. Piliniz azaldı 3.7 volt seviyesine düştü. Hatta 3.5 volt seviyesine düştü. Powerbank'ınız hala 5 volt gibi bir şarj voltajı üretebiliyorsa. İşte bu modülle biz de düşük devirlerde üretilen az miktardaki gerilimle 2 voltun üzerindeki gerilimle bile akümüzü 14.4 volt seviyesinde şarj edebileceğiz. Hemen 14.4 volta ayarlayalım. Şu 14.4 volta modülümün çıkışını ayarladım. Şimdi modülümün girişinden hemen elektrik üreten motorumun bağlantısını yapacağım. Eksisini modülümün eksi girişine evet, artısını da artı girişine bağlayacağım. Modülün V-in artı yazan kısmına yani bağlayacağım. Gördüğünüz gibi bağladım arkadaşlar ve hemen ölçü aletimi de tekrar şu kameramı bir düzelteyim izninizle. Evet. Ölçü aletimin de eksi ve artı problarını hemen yerine bağlıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi ekranda 1.16 volt gözüküyor şu anda. Bunun sebebi işte biraz önce dediğim gibi kondansatörün şarjlı olması. Kondansatörü boşalttığımda arkadaşlar oradaki gerilimin düştüğünü göreceksiniz. Evet, 0 volt seviyesine geldi. Şimdi bakın, motorumu az bir miktar döndürdüğümde 2 voltun üstüne çıkması yeterli. Hemen modülde 14.4 voltu göreceğiz arkadaşlar. Pardon, şu kablo motorun pervanesine takıldı. Evet, gördüğünüz gibi hemen az biraz döndürmede bakın. Şöyle sabit döndürüyor gibi yapayım. Evet, 14.5 volt civarında bir gerilim üretiliyor. 14.4 volt. Bunu birazcık düşürelim, aküye zarar vermesin. 14.4 volt seviyesinde bakın, elimle hafiften döndürmede hemen akü şarj voltajı olan 14.4 volta ulaştı. Birazcık düşürelim bu voltajı. Ki aküye zarar vermesin. Evet, 14.40 volt seviyesine ayarladık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şimdi gelelim bu modülle bir aküyü nasıl şarj edeceğimize. Bir akü bağlantısı yapıp akünün şarj olduğunu da sizlere göstermeliyim. Hemen o bağlantıyı da yapayım ve tekrar buluşalım. Modülümün akü bağlantısı için kablolarını lehimledim. Burada da gördüğünüz gibi bir adet 12 volt 7 amperlik bir aküm var. Bu aküyü şimdi bu modülle şarj edeceğiz. Fakat şarj etmeye başlamadan önce hemen şu ölçü aletimin bağlantılarını gerçekleştirmek istiyorum. Ölçü aletimin artı ve eksisini paralel bir şekilde aküme bağladım. Gördüğünüz gibi şu anda 12.85 volt gösteriyor. Aküm yarı dolu bir akü şu anda. Bir de elektrik üretecek olan rüzgar türbininden ne kadar elektrik akımı geliyor bunu görelim diye. Şunu şöyle yapsam gözüküyor mu? Hayır. Görelim diye sevgili arkadaşlar bir de ampermetre bağlayacağım buraya. Evet, şu da ampermetrem. Gördüğünüz gibi amper kısmında probum takılı. Hemen yine bu, biliyorsunuz ampermetreler akım ölçeceğiniz devreye seri bağlanır arkadaşlar. Onun için artı kısmına ampermetremin artı probunu bağlıyorum ve eksi kısmından çıktıktan sonra da, yani ampermetremin şu eksi kısmından çıktıktan sonra da akümün artı kısmına giriyorum. Yani artı probumla, modülden gelen artı probumla akünün artısı arasına ampermetreyi bağlamış oluyorum. Hemen ampermetremizi de bağlayalım bu şekilde. Evet, bağladık arkadaşlar. Şu sanki biraz böyle çok net gözükmüyor gibi. Onun için biraz şöyle görebilin diye dikeceğim. Olmadı. Evet, şimdi gözüküyor. Gördüğünüz gibi bağlantılarımızı yaptık. Şimdi modülden gelen eksi kısmını da akünün eksisine bağlıyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekrana sığmadığı için kusura bakmayın. Motorum da burada. Şimdi şu krokodilim yerinden çıkmış. Bir dakika. Evet, bağlantılarımız hazır. Şimdi rüzgar türbinimin elektrik üretici kısmını elime aldım. Ve arkadaşlar elimle döndürüyorum. Gördüğünüz gibi ampermetre hemen hareket etmeye başladı. Bakın, elimle döndürdüğümde bile hemen belli bir akımla aküyü şarj ediyor. Bunu isterseniz elimizle değil de şöyle sürekli hale getirebilelim diye. Unutmayın, bu şarjlı matkabın yerinde şarjlı matkap olmayacak. Rüzgar türbininizin pervanesi olacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şey diyor. Ya onu matkapla döndürdükten sonra ne anladık? Bir yandan enerji harcıyoruz, bir yandan enerji kazanmaya çalışıyoruz. Bir anlam ifade etmiyor diyorlar. Halbuki öyle değil. Bunun yerinde bir pervane olduğunu düşünün. Ampermetredeki hareketlenmeyi görebiliyorsunuz değil mi? Evet, 12.86 oldu. Gördüğünüz gibi ampermetrem şu anda elektrik akımının miktarını gösteriyor. 12.87 ve çok düşük bir devirde çalıştırıyorum arkadaşlar. Yani rüzgarın bunu rahatlıkla döndürüp aküyü şarj edebileceği bir devir bu. Bakın.
Yani hızlandırmıyorum bile. Hızlandırdığımda bakalım ne kadar olacak. Evet, şu maksimum hızı arkadaşlar. Ve düzgün tutturamadığım için birazcık şey yapıyor. Egzantrik dönüyor yani. Onu düzeltmem lazım. Düzeldi mi? Evet, düzeldi. Bakın. Rüzgarın devrine göre üretilen elektrik akımı miktarı da o dereceye, o nispetle artıyor arkadaşlar ve akü voltajının yükseldiğini görüyorsunuz. 12.90 oldu. ...12.91. ...12.92... Düşük devirlerde de yükseldiğini göstermek istiyorum size. Devri yarı yarıya düşürdüm nereden baksanız. Hatta daha da düşüreyim. Evet, gördüğünüz gibi düşük devirlerde bile aküyü şarj etmeye devam ediyor. Yüksek devirlerde daha fazla akım ürettiği için daha hızlı şarj ediyor ama düşük devirlerde bile aküyü şarj etmeye devam ediyor arkadaşlar. Düşünün, bağınız var, bahçeniz var, haftada bir gidiyorsunuz, 10 günde bir gidiyorsunuz ve siz gittiğinizde hazır elektrik elde etmek istiyorsunuz. Orada da şebekeden gelen herhangi bir elektrik söz konusu değil. İşte bu rüzgar türbininizi oraya kurduğunuzda devamlı gelen rüzgarın enerjisiyle akünüz yavaş yavaş da olsa şarj olacak ve siz gittiğinizde orada hazır şarj edilmiş bir aküyü bulmuş olacaksınız. Veya kampa gidiyorsunuz, bu rüzgar türbinini yanınızda götürüp kampta siz gezerken, tozarken, denize girerken akünüzün yavaş yavaş şarj olmasını bu şekilde sağlayabileceksiniz. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadar ama hiç merak etmeyin. Videonun kalan kısmını ikinci bölüm olarak yayınlayacağım ve kalan kısmını da yapacağız, halledeceğiz ve kullanılabilir halde portatif bir rüzgar türbini yapmış olacağız. Lütfen kanalımıza eğer abone değilseniz bu ve bunun gibi videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.